İsrafil sur üfleyecek. Birinci suru üflediğinde kabirdekiler veyahut dünyadakiler, Azrail meleği dahil ölüm tadılacak. İkinci sur üflendiğinde artık mahşerin sahneleri başlayacak. Mahşerde 3 sahnemiz var. Önce diriltilip toplanacağız mahşerde. Ardından vakfe denilen bekleme olaylarını yaşayacağız. Mizan dediğimiz defterlerin açılma ve hesap verme olayı yaşanıyor mahşerde. Mahşeri bitirdikten sonra ahiretin kabri gibi sırattan geçeceğim. Sıratın üzerinde görevli çengeller var. Ya kimilerini yaralıyor, kimilerini de çengeli takıp cehenneme direkt atıyor. Yani demek orada şiddet, senin günahın doğru orantılı. Sıratı da bitirelim mi? Bitirelim. Son sahnemiz sırattan sonra cennet ya da cehennem. Azrail aleyhisselam kapıyı çalana kadar ölümün gerçekliğine inanan çok azdır. Neden? Çünkü herkes ölümü kendisine yakıştırmaz, uzak görür. Sanki kendisine gelince bu ilahi kanun bozulacak gibi zanneder. O yüzden de hep komşu ölür, akraba ölür, yan dükkandan birisi ölür. Ama bu nefis ölmez gözüyle bakarız. Sadece ölüm gerçeği, şu cesetten ayrılma gerçeği, başka bir yere gidilecek gerçeği inanmayan bir adamı bile çıldırtmak için yeter. Tüm sevdiklerin seni toprak altına atacaklar. Üstüne de toprağa basacaklar ve ondan sonra seni yapayalnız, evet yapayalnız terk edip gidecekler. Ahireti layıkıyla düşünsek hepimiz mecnun oluruz. Ama tekrar edeyim, sadece ölüm gerçeği inançlı değil, inançsız bir insanın bile beyninin fokur fokur kaynaması için yeterli. İnsanlar gaflet anında nefsi yani hayvani yaşamda yaşadıklarından dolayı değil mi? Nefsin mertebesinin hayvani hayat boyutunda yaşadığından dolayı sadece buyurun anı düşünür. O yüzden de istikbalde ne olacağını hesaplayamaz. Şimdi korku enteresan bir mesele. Başta dedim ki bize verilen bazı duygular bu dünya için fazla verilmiş. Doğru mu? Sevmek bu dünya için çok verilmemiş mi? Ya öyle seviyorsun ki kaybedince dünya yıkılıyor. Bizim eski mahallede vardı Maraşlı bir aile. Çocuklarını kaybettiler bir şekilde. O günden sonra yıllarca gördüm. Yemeği, içmeyi, gezmeyi bilen bir aileydi. Yıllarca o anne bir gün kendine bakmadı. Evladını kaybettikten sonra. Yani çok fazla değil mi bu kadar sevme duygusu? Ya bu dünya için çok fazla değil mi? Ya da korku duygusu. Çok gereksiz şeylere günlük endişelenmiyor muyuz? Ve endişelendiğimiz şeylerin %90'ından fazlası vesvese. Yani ne demek bu? Gerçekleşme ihtimali o asla olmayacak şeylere endişelenip duruyoruz. Şimdi baktığımda diyorum ki ya bu dünya için bu korku duygusu çok fazla diyorum. Ama alimlerin tavsiyesine bakıyorsun, korku duygunuzu daha da arttırın diyor. Ya bu dünya için fazla diyorum ama ulema diyor ki korku duygunuzu daha da arttırın diyor. Şimdi korku duygusunun en meşhur şubesi istikbal endişesi. Yani geleceğim ne olacak, gelecekte çocuğum ne olacak, gelecekte sağlığım ne olacak? Alimler diyor ki bunu öyle bir noktaya şiddetini arttırıp taşıyın ki istikbal endişeniz akıbet endişesine dönüşsün diyor. Yani kabirde ne olacak, mahşerde ne olacak? Eğer o istikbal endişeniz akıbet endişesine dönerse sizi artık dünyada korkutacak hiçbir şey yoktur diyorlar. Çok yoğun duygular, çok ciddi duygular. Bu duyguların ana besleme kaynağı ölüm. Gerçekten bir insan ölüm anını düşünse ve öldükten sonra ahiret hayatındaki yüzdelikleri bilse, yani ne kadar insan cennete gidebilir ve ne kadar insan cehenneme gidebilir bakalım. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Allah-u Teala kıyamet günü buyurur. Ey Adem, cehenneme girecekleri çıkar. Adem, Ya Rab cehenneme girecekler kimlerdir der. Allah buyurur ki her 1000 kişiden 999'u cehenneme, biri cennete. Yani insanlığın yaratıldığından ilk günden son güne kadar. Allah Azze ve Celle'nin nazarı keyfiyette, yani insanın kalitesinde olduğundan, öyle değil mi? Çünkü tek bir zat için kainat halk edilmiş. Levlaka levlak lema halaktul eflak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için felekleri halk etmiş. Yani nazar-ı ilahi keyfiyet odaklı olduğundan dolayı 999 insan cehenneme, bir insan ise cennete giriyor. Yani sahne de çok dehşetli bir sahne. Ben size Risale-i Nur'dan da bir yer hatırlatayım. 11. şuada geçen. Üstad Rahimullah şöyle buyuruyor. Bir ehli keşif ve tahkik.
Yani ehli keşif, keşfetmek değil mi? Hani bulmak, fark etmek. Kerametin ilk mertebelerine ehli keşfel kubur velileri için söylerler. Yani daha ilk mertebesinde kabrin altına muhatap olabilmek derler. Burada ehli keşif dediği de ehli keşfel kubur, yani kabrin altını görebilen bir evliyadan bahsediyor. Bir yerde 40 ve fiyattan yalnız birkaç tanesinin kazandığını sekeratta müşahede etmiş, ötekiler kaybetmiş. Bunu söylediğinde alem İslam 300 milyon. Orana da 40'ta 1 diyelim. Şimdi alem İslam 2 milyar. Bir de ahirin de ahirindeyiz diyorlar. Yani ahir zamanda olduğumuz, bilmiyorum, ben hiç şüphe duymadım. Sizleri bilemeyeceğim ama onun da ahirindeyiz. Yani görülmemiş bir gaflet dönemindeyiz diyorlar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk geldiği dönemi hatırlayın. Ahir zaman iz düşümü olmak zorunda. Din nedir bilen yok, İslam nedir bilen yok, ahlak sükût etmiş durumda. Kalpler kasaveti kalp diye tasvir ediliyor. Yani çok katı kalpler evlatlarını gömüp eve geliyorlar ve çaylarını içmeye devam ediyorlar. Şimdiki döneme bakıyorsun, modern cahiliyeye, yani çok benzer tavırlar mevcut. Yani İslam'ın iyisini gerçekten hakiki manada, ahlak manasında, iman manasında, ahiretten endişe ve korku manasında, istikbal endişesinin gerçeği olan kabir manasında, dışarıda o kadar ticaret yapıyoruz. Ben de yapıyorum, siz de yapıyorsunuz. İnsanlarla ilişkilerimiz var. Ne kadar hakikisini duyuyorsunuz? Yani çok bunlar iptal olmuş durumda. İşte her meslekten arkadaşımız var, her ortama giren arkadaşımız var. Daha dün bir öğretmen arkadaşımızla konuştuk. Okulda Cuma'ya giden tek kişiyim diye kendisi tasvir etti. Şimdi çok rakamlar enteresan, üzücü. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk geldiği döneme çok iz düşümlü bir dönem aslında, değil mi? Demek ki aynı öyle de o sahabelerin elleriyle gelen gül devri yeniden gelecek yani. Hem de çok şaşıracağımız şekilde gelecek. Ama şu anki durum sayısal olarak bakacak olursak üzücü bir durum. Ama iman ehli için bakacak olursak kriz dönemleri insanların kazandığı dönemlerdir. Yani birimiz bin olur. Yani belki şu halimizle Üstad Hazretleri'nin yanında yer alsaydık talebe diye kabul etmezdi ama şimdi Allah istihdam ediyor bir şekilde yani. Bunlar da bir başka paradigma. Oradan da bakmak icap ediyor. Konuma gelecek olursam ürpertici başka bir sahne var yani, onu vurgulamak isterim. 1000 kişiden biri cennet diyor. O insanlık alemindeki o kadar insan var. Ve buna bu salondakiler de dahil olabiliyor yani. Bunu da hesaplamamız lazım. Şurada konuşan adam, şurada olan birisi, şuradaki herhangi biri yani ebedi cehenneme gidebilir. Veyahut cehenneme gidip günahlarını orada kefaretini ödeyip oradan cennete gidebilir. Allah muhafaza, yani beraat belgesi almadık ki elimize yani. Bizler için de geçerli senaryolar. Çok ürpertici meseleler buralar. O yüzden yine 11. Şua'da Üstad Hazretleri diyor ki Nevi Beşer'in en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır diyor. En büyük mesele. Yani bunu da ölüm hakikatine muttali insanlar yakalıyor. Nevi Beşer'in en büyük meselesi cehennemden kurtulmak. Şimdi cehennem tefekkürü devreye girince insan sadece kendisini de düşünemiyor. Yani diyor ki ya ben cennete, çocuğum cehenneme giderse ne olur diyor. Bana soru böyle geldi. Ama hani ben cehenneme, çocuğum cennete diye gelmedi. Yani yine yakıştırmıyor kimse. Böyleyiz yani, nefsimizin özelliklerini iyi tanısak. Ya bu nefsi çok iyi tanımak lazım. Bu nefis yakıştırmaz kendisine. Bak burada çok gözü dönmüş kötü adamlar olsun. Verebileceği en büyük zarar nedir? Ya malnadır ya canınadır, doğru mu? Ama bu nefis öyle bir plan yapıyor ki cehennemin dibine atmak üstüne yapıyor seni. Ve sen buna canım diyorsun. Canım böyle istiyor, canım böyle istiyor. Yani içerideki düşman hiç normal bir düşman değil ve biz onun ayrımını yapamıyoruz yani. Vicdan, nefis bizde böyle duygular girift olduğu için onu bir ayırabilsek, bu konuşan nefis diyebileceğiz. Nefis konuşuyor, vicdanı sesi zannediyoruz yani. Bizde problem var, o ayrımlarda problem var bizde. O yüzden soru bile böyle geliyor yani. Ben cennete, çocuğum cehenneme giderse ne olur? Hadi senin dediğin gibi olsun. Ben cennete, çocuğum cehenneme giderse ne olur, değil mi? Şimdi ahiretin bir bize bakan yanı var, bir de sevdiklerimize bakan yanı var, değil mi? Annemiz var, çocuğumuz var, eşimiz var, arkadaşlarımız var, öyle değil mi? Üstad Hazretleri şu iman dairesindeki kardeşliği cibili kardeşten öteye benzetmiş. Sahabeye baktığımızda aynısını görmüyor muyuz? Yani iman üzere olan kardeşliği öz kardeşliğin üstüne taşımışlar. Şimdi demek ki çok değerli, çok kıymetli insanlar. Yani insan onu düşünüyor. Hadi birimiz cennete, birimiz cehenneme gidersek orada ne olur yani? Şimdi insan dünyada sevdiğiyle ahirette de beraber olmak istiyor. O yüzden ya yollarım ayrılırsa, yani bunu düşünüyor insan. Ama şunu anlamak lazım. Dünyadaki sevme standartları ile ahiretteki sevme standartları aynı değil. Dünyada çocuğun olduğu için seversin, ahirette imanı varsa seversin. Yani biz o sevme eylemini içimizde kendimiz yaratmadık haşa. Bir merkezden bizim içimize yüklendi yani. Biz o kodlamalar üzerine, o şuunat-ı ilahi üzerine bu latifeyi kullanabiliyoruz. Demek istediği zaman da kodlamasını değiştirir, doğru mu? Tekrar edeyim, dünyada çocuğun diye seversin ama ahirette imanı var diye seveceksin. Yani o gün sevme şartı sadece iman ve küfür üzeredir. Bir şey fark ettiniz mi? Nesebi bağlar kopuyor. Bugün ana konum bu. Fark ettin mi? Nesebi bağlar kopuyor, fark ettiniz mi? Bir enteresan bir durum var ortada. O gün sevme standardı yalnız iman ve küfür. Yani senin o gün bir kafiri istesen de sevme şansın yok. Senin o gün kavga etsen bile bir Müslümanı sevmeme şansın yok. Çünkü nefsin emmare kısmı tasaykul ameliyatına uğrayacak. Parlatma ameliyatı demek bu. Bizim cesedimiz,
vücudumuz bir ameliyattan geçirilip gelecek değil mi ahirette? Şimdi Allah inşallah lütfeder, cennetini alır bize. Yani burada sana zahmete sürükleyen şeyler orada olmayacak. Yani şu kıllar olmayacak, affedersiniz şu akıntılar olmayacak. Mesela affedersiniz tükürüğümüz elimize gelse bir yıkama ihtiyacı hissederiz. Demek ki bunlar olmayacak. Kazurat bildiğimiz şekilde olmayacak. Ama haşir meydanında cesedim toplanacak mı benim? Toplanacak. Aynı bu mu olacak? Hayır. Tasaykul ameliyatı geçirecek. Tasfiye ameliyatı. Temizlenecek, yeni bir düzeyde gelecek yani. Orada uyku olacak mı? Yani sorular yanlış. Ya ben burada uykuyu yorulduğum için ihtiyaç duyuyorum. Orada yorulma eylemi yok ki. Orada affedersiniz tuvalet olacak mı ya? Bu bir ihtiyaçtan oluyor. Orada bu şeyler yok. Nakseler olmayacak yani cennette. Öyle değil mi? Orada yemek eylemi ben burada acıktığım için yiyorum ve buna lezzet diyorum. Orada ihtiyacımı gidermekten dolayı yine yesem bu cennet olmaktan çıkar değil mi? Hadi ihtiyacını gider. Orada saf lezzet için yiyeceksin yani. Biz demek ki tam kavramları oturtamadığımızdan doğru bir blokaja üzerine cenneti de inşa edemiyoruz. Ve olaylara romantik bakıyoruz. Orada ne olacak benim çocuğum? Yani sen zaten çocuğuna bu kadar aşırı muhabbet besleyen bir anne. Bana çok şaşırtıcı geliyor yani bu şefkat düzeyi. Yani bunun Allah tarafından sevk edildiği çok aşikar. İstihdam ediliyor öyle değil mi? O anneye elindeki bebeğin çok daha güzelini versem, daha uslusunu, daha zekisini, canını verir, evladını vermez. Siz de öyle. Öyle değil mi? İnsan canını verir, evladını vermez. Ya bu kadar aşırı muhabbet nasıl oluyor? Yani sevk edildiğimiz çok belli. Sevk ettiği gibi de geri sarıp geri çekecektir. Siz bir ayette duydunuz mu? Evladı cennete gelmedi diye yanıp kavrulan bir anne ayeti. Duydunuz mu? Hadiste duydunuz mu? Yok yani bunlar ayette yok, hadiste yok. Demek böyle bir konu yok yani. Farkında mısınız? Ahirette nesebi ilişkiler çok farklı bir hale geliyor. Allah Allah. Çok enteresan. Şimdi bugün ana konum bu yakınlık meselesi aslında. Nesebi bağlar. Bu nesebi bağlar ahirette ne olacak? Hanım ne olacak? Çocuk ne olacak? Arkadaşlarım ne olacak? Ana konum burası. Ama benim oraya gelmeden önce bir ara konuya girmem gerekiyor. Ahiret dediğimiz olay dünyada öldüm, hemen cennete veya cehenneme gittim diye bir şey yok, söz konusu değil. Arada o kadar çok Allah'ın esmasını tanıttığı evreler var ki kendini tanıtmaya devam ettiği evreler var Allah. Ve biz buradan çok gafiliz. O yüzden ben öncelikle şu evreleri bir anlatmak istiyorum size. Bizim ilk evremiz gayb aleminden başladı. Doğru mu? Ruhların yaratılış alemi. Hatırlıyorsunuz. Elestü bi rabbikum. Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet ya Rabbimizsin. Bezme eleste yani ruhlar aleminde bizim olayımız başladı. Peki o ruhlar yaratılırken şöyle mi yaratıldı? Ali ve Ayşe'yi yaratayım. Ali ve Ayşe'den de oğulları Sinan'ı yaratayım. Böyle mi oldu? Öyle olmadı. Onlar dünyaya gönderilirken bir tedricilik sırası gereği oğlu oldu, kızı oldu, torunu oldu. Ruhlar ilk yaratıldığında birbirlerine çok müsavi yaratıldılar değil mi? Delili nedir? Biz ahirete geri döndüğümüzde ben 33, babam 33 ya da bir anne 18, onun kızı 18 ya da ikisi 33 diyen var. Erkekler 33, kadınlar 18 diyen var. Hasılı. Ya babanla dedenle aynı yaşta olacaksın yani. Demek ki asli suretin buymuş senin. Nasıl gidiyoruz? Sorun yok değil mi? Yani ana konum nesebi bağlar ilişkisi ahiretteki. Kızım ne olacak, hanım ne olacak, babam ne olacak, dedem ne olacak? Ana konu burası. Ama öncelikle şu ahiret evrelerini doğru tanımlamamız lazım. Bir, ruhlar alemini konuştuk. Ruhlar aleminden ben nereye gönderildim? Önce ana rahmine, rahm-ı madere gönderildim. Orada ne oldu rahm-ı maderde? Nutfe, alaka, mutka. Doğru mu? Daha sonra ana rahminden, rahm-ı maderden dünyada gözümü açtım. Bebek oldum, çocuk oldum, genç oldum, ihtiyar oldum. Daha sonra dünya devam ediyor. Sekerat yaşadım. Sekeratül mevt yani ölüm sarhoşluğu yaşıyorum. Doğru mu? Nerede yaşıyorum ölüm sarhoşluğunu yaşadığım yer? Dünyada ölüm sarhoşluğunu yaşıyorum ve dünyadan sonra gayb aleminin ilk kapısı olan berzaha, kabre geçiyorum. Rivayetlere biraz baktığında berzah aleminde yaşanılacak olan süre dünyanın misli fazla. Yani en herhalde kısa yaşayacağımız yerlerden birisi dünya. Bilginiz olsun. Daha sonra kabir aleminde bir müddet geçireceğim. İsrafil sur üfleyecek. Birinci suru üflediğinde kabirdekiler veyahut dünyadakiler, Azrail meleği dahil ölüm tadılacak. İkinci sur üflendiğinde dünya hayatı bitmiş miydi? Bitmişti. Kabir hayatı bitti mi? Bitti. Artık mahşerin sahneleri başlayacak. Mahşerde 3 sahnemiz var. Önce diriltilip toplanacağız mahşerde. Ardından vakfe denilen Allah'ın celali esmalarını müşahede edeceğimiz bekleme olaylarını yaşayacağız.
Bakın ana konu Allah'ın kendini tanıtmaya devam etmesi. Bu bağlamdan bakmamız lazım. Önce haşredildik, mahşerde toplandık. Haşir toplanmak demek zaten. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin birisidir haşir. Ardından vakfe dediğimiz bekleme serüveni, ardından da mizan dediğimiz defterlerin açılma ve hesap verme olayı yaşanıyor mahşerde. Şefaat burada lazım işte. Mahşeri de bitirelim mi? Bitirelim. Mahşeri bitirdikten sonra ahiretin kabri gibi sırattan geçeceğim. Kabir de öyle değil mi? Koridor gibi. Sırat nasıl? Köprü. Daha sonra sıratta yaşanılan yine enteresan çok hadiseler var. Mesela bir tanesi sıratın üzerinde görevli çengeller var. Ya kimilerini yaralıyor, bu kimileri dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Münafık olabilir, müşrik olabilir. Ardından günahı sevabından çok fazla olan bir Müslüman olabilir. Kimilerini de çengeli takıp cehenneme direkt atıyor. Yani demek orada şiddet senin günahınla ile doğru orantılı. Sıratı da bitirelim mi? Bitirelim. Son sahnemiz sırattan sonra cennet ya da cehennem. Hani yani gözümü açar açmaz cennet cehennem, böyle bir şey yok yani. Ben daha buralarda kendimi kurtarmaya çalışacağım. Buralardaki sahneleri bir görseniz aklınız şaşar. Sıralama kısmı çok önemli. Çünkü cennet cehennem ile dünya bitişik değil. Arada çok fazla merhaleler var. Tekrar say derseniz tekrar sayarım. Çok önemli olduğunda. Önce ruhlar aleminde yaratıldım. Ardından rahm-ı madere, annemin rahmine gönderildim. Doğru mu? Önce ruhlar aleminde yaratılır, sonra rahm-ı madere, ana rahmine gönderilir. Ardından rahm-ı maderden dünyaya gönderilir. Dünyadaki büyüme evreleri bitince sekeratül mevt, yani ölüm sarhoşluğu yaşanır. Orada da Allah'ın rahmetini biz çok talep edeceğiz. Yani o yüzden evreler hep Allah'ın isimlerini tanıtma evresi. Ya Risale-i Nur'un önemini bence burada da görsek iyi olur. Esma'yı tanıma bu sahnelerin devam etmesinin sebebi. Ardından nereye götürüleceğim? Kabre götürüleceğim. Daha sonra İsrafil sura üfleyecek. Dünya ve kabir olayı bitti mi artık sura üflendikten sonra? Bitti. Hangi üçlü olay başlıyor? Mahşer başlıyor. Önce mahşerde toplanacağım. Yeni cesetim giydirilecek bana. Ardından vakfe dediğimiz bekleme anlarını yaşayacağım. Ardından da mizan dediğimiz hesapları vereceğim. Şefaat burada lazım olacak. Mahşeri de bitirelim mi? Bitirelim. Bir yere doğru yola çıkacağım ama neyin üstünde? Artık Sırat Köprüsü'nden geçeceğim. Orayı da düzgün bir şekilde geçebilirsem son yolculuk olan cennet veyahut cehennem yolculuğuyla bitecek bu iş. Yani benim anladığım kadarıyla burada süresi en kısık olan şey dünya. Haberiniz olsun. Ya bir adama ev, araba lazımsa bence kabir hayatında daha çok lazım. Şimdi benim bugün anlatacağım nesep bağı ilişkisi var ya. Burada annenin yeri nedir, çocuğun yeri nedir, babanın yeri nedir? Bizim okuduğumuz birbirinden kaçarlar rivayetleri nedir? Birbirlerini tanımazlar rivayeti nedir? Birbirlerinden hesap sorarlar rivayeti nedir? Bunlar hangi evrede gerçekleşiyor? Mizan. Yani mahşerde mi gerçekleşiyor bunlar? Evet. O yüzden bu evrelerden biraz mahşeri anlatmak istiyorum. Sorun var mı? Örülüyor mu? Benim için orası önemli. Konu örülüyor mu? Ya ne kadar önemli bir şey. Direkt cennet cehenneme gitmediğini bilgisi değil mi? Yani bu bilgi yok bizde ya. Yani üzülerek hani sorsak etrafımızda yok, bu bilgiler yok yani. Ne kadar evreler var değil mi? Az önce bahsettiğimiz ilişkilerin yaşanacağı sahne, buyurun, mahşer sahnesi. İsrafil elindeki suru üfler, birinci üflemede alemin kıyameti olur. Hepsi ölür. Kabz-ı ervah vazifesinde olan Azrail aleyhisselam dahi ölür. İkinci üflenişte alem dirilir. Doğru mu? Kabirlerden kalkarlar, mahşere doğru giderler. Nesep bağı kalkar, baba evladı görür ama tanıyamaz korkudan. Ebu Hureyre anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. 2 sur arasında 40 vardır diyor. Ama 40 nedir? Onu bilemiyoruz. Orası meçhul. Ama 2 sur arasında da demek ki bir mesele var o noktada da. Mahşer, yeniden diriliş. İsrafil sura üfleyecek ikinci defa. İnsanlar yeniden dirilecek ve yeni bedenlerine dönecekler. Ne için? Nereye gitmek için? Haşir meydanına doğru gitmek için. Haşir meydanına niye gidiyorlar? Hesap için gidiyorlar. Mahşer, herkes çıplak. Mahşerdeki bu anlattığım sahnede herkes çıplaktır ve yalın ayaktır. Ama korkudan dönüp de kimse kimseye
bakamaz. Ve herkes çekirgeler gibi koşmaya başlar. Neden çekirgeler gibi? Ayet bize böyle tasvir etmiş. Kamer 7-8. Gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağrıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gündü derler. Sahne çok dehşetli. Normalde inkarcı insandan neyi beklersin? Biraz daha diklen diye beklersin. Hiç diklenilecek bir şüphe artık kimsenin imanında yok. Yani orada Allah'ın varlığı ve birliğiyle ilgili iman noktasında hiç kimsede, yani inanma noktasında kimsede bir şüphe yok. Kimsede. Mahşer 2 melek. Herkesin yanında 2 melek bulunacak. Neden? Birisi amellerine şahitlik için, bir diğeri de mahşer alanına götürmek için. Müminler mutlu bir şekilde bineklerine binerek yüzleri parlak bir şekilde götürülecekler. Diğerleri de yüzüstü sürünerek kan ter içinde. Diğerlerini anladınız mı? Diğerleri münafık olabilir, kafir olabilir ya da günahı sevabının çok üstünde olan bir Müslüman olabilir. Dikkat edelim yani. Bize bakan çok mesaj var burada. Korkulacak bir mesaj var burada. Şimdi mahşerin vakfe bölümüne geçtim. Neydi vakfe? Bekleyiş. Vakfe denilen bir dönemde bekletilecek, çok uzun sürecek. Bazı rivayetler var. Rivayetin birinde 50 bin yıl diyor. Bunlar akla yaklaşsın diye. 50 bin yıl ne demek ya? Ya dünyada yaşayacağım 60 yıl. 50 bin yıl. Sadece mahşerin vakfe bölümü. İnsan orada dünyada Allah'ı anlayıp tanımak, kulluk yapabilmek için teptiği ne kadar fırsat varsa 50 bin yılı bunu pişmanlıkla geçer mi geçmez mi yani? Biraz kendimizi koymayalım mı oraya yani? Bize değil mi bu mektuplar? Burada Allah'ın celaline karşı korku hissi galip gelecek. Peygamberler bile nefsi nefsi dediği sahne bu sahne olmuştur. Ama bir tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti demiştir. Süleyman Çelebi ne güzel diyor. Tıfıl iken ol dilerdi ümmetin, sen kocaldın terk eyledin sünnetin. O çocukken bile seni düşünüyordu Aleyhisselatü Vesselam. Sen büyüdün, geliştin ama sünnetleri bile terk ettin diyor. Yani onun yolundan gitmemeyi kastediyor. Tıfıl iken ol dilerdi ümmetin, sen kocaldın terk eyledin sünnetin. Allah Allah. Bu sevgi de normal değil be. Değil mi? Bu dünyada öyle bir sahne yaşanır ki değil mi? Anne bile çocuktan bir kopuş yaşar ama onun bize sevgi şiddeti bizim tarafımızdan minnet borcu olarak anlayamıyoruz ya. O yüzden çözemiyoruz ne kadar sevdiğini. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi sevgisini anlamanın yolu vefa duygumuzu geliştirmektir. Vefa duygusu da böyle kol kası, bacak kası, topa vurma kabiliyeti gibi düşünün. Dur ben vefamı Allah'a vereyim. Böyle olmuyor. Dur ben vefamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vereyim. Böyle olmuyor. Sen vefa duygunu burada bir bıçağı biler gibi geliştiremedikten sonra o kas grubunu Allah Azze ve Celle'ye ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sunman mümkün değil. Sunamayınca da, vefa hissin gelişmeyince de onun seni ne inceliklerde bir muhabbetle sevdiğini anlaman mümkün değil. Bir de kaderi boyutu var. O kadar sevdikleri hissedilmiyorsa senin de o kadar sevmene müsaade edilmiyor olabilir. Kendi yaptıklarımızdan dolayı. Bir cihette senin beni sevmen bana bağlı mı Yunus? Bir cihette. Öyle değil mi? Bir cihette. Yani şu an çok kırıcı şeyler yapıp o sevgiyi çok yıpratabilir miyiz birbirimizden? Demek ki biri Allah'ı seviyorsa Allah da onu sevdiği için. Biri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar düşkünse ya. Ateş ve gölge. Mahşerdeyim, vakfedeyim, ateş ve gölgedeyim. Güneş hiç olmadığı kadar insanlara yaklaşır. Herkes günahı ölçüsünde kavrulur. Kimi topuklarına kadar, kimi dizlerine kadar, kimi omuzlarına kadar kanter içinde kalır. Peki hiç mi gölge yok şu sahnede? Hiç mi gölge yok? Var değil mi? Hadise bakalım. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde tek gölge. Allah Teala 7 insanı arşının gölgesinde barındıracak. Adil devlet başkanı, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı Müslüman, birbirini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan 2 insan, güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit, şehvetini tepenler diyor yani. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Allah Allah. Mahşerin 3. bölümü mizan. Defterler açılacak, herkes amelini görecek. Defterler sağdan verildiyse ashab-ı yemin deniyor. İnsan cennete gideceğini anlayacak ve mutlu olacak. Defterler soldan verilirse ashab-ı şimal deniyor. Cehenneme gidiş anlaşılacak ve kişi perişan olacak. Allah defteri soldan verilenlerden eylemesin. Biz bunu mutlaka yaşayacağız. Bak uzak geliyor biliyorum. Bende de aynı nefis var. Bak vallahi billahi tallahi bunları yaşayacağız. Vallahi. Dehşet bir olay yani. Şimdi o defter demek ne oluyor biliyor musun? Yani gizli
ya da aşikar yaptığın bütün günahlar bir bakıyorsun inanılmaz bir şekilde tutulmuş. Yani bu dünyada Ali Veli'yi, Veli Mahmut'u kandırır, aldatır, ne var ki? Yapacağım der, yapmaz. Hulful Vati hiç mi görmedik hayatımızda? Yalanlar dolanlarla geçmedi mi hayatımız? Sıkıntı yok bunlarda. Ama orada bir açıyorsun, bütün sahneler yazılı orada. Ya her birisinin karşılığı olan bir yere gitmişsin. Ne der insan orada? Tek şey der. Ya leyteni kuntu turab eder. Değil mi öyle? Değil mi? Ya leyteni kuntu turab eder. Başka bir şey diyemez insan. Keşke toprak olsaydım diyecek. Hakka suresinde geçiyor. Kitabı sağından verilen kimse der ki, yani ashab-ı yemin değil mi? Alın kitabımı okuyun. Ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. İşte o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Mutluluk sahnesi. Yüksek bir cennettedir. Meyveleri kolayca devşirilecek yakındadır. Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin içindedir. Yine bu olayla ilgili Tirmizi'de geçen başka bir hadis. Kul kıyamet gününde şu 5 şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Bize sorulacak sorular. Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nerede yıprattığı, malını nerede kazandığı, malını nerede harcadığı, bildiğiyle amel edip etmediği. Bu dersler neden önemli biliyor musun? Sen bir fıkıh kitabını açtığında bildiğinle amel etmemen günahtır yani. Böyle bir ibare göremezsin. Ama iman mesleğini anladığında bunların aslan payı olduğunu, asıl problemlerin ve asıl kazanımların tam buralarda olduğunu çok iyi anlarsın. Buralarda anlarsın yani. Anlaşılması gereken şeyler bunlar yani. Çok iyi bilmek lazım. Bak bunlar, biz inanmıyoruz çok, belki hissedemiyoruz onu, imanımız zayıf, ama biz bunu yaşayacağız, bu sahneyi. Bizzat böyle yaşayacağız. Bu mizan dediğimiz bölümde şahitlik edenlerde çok tanıdık. Yakın arkadaşlarımız şahitlik ediyor. Önce ağza bir mühür vuruluyor. Sen konuşmayacaksın diye. Ardından el ve ayaklar her şeyi anlatmaya başlıyor. Göz ve kulaklar dile geliyor. Benle böyle yaptı, benle böyle yaptı diye. Hiç inandırıcı gelmiyor değil mi yani? Normalde ben yaşamasam bunun konuşacağı da bana inandırıcı gelmez ki yani. Şu etle bu etin ne farkı var? Ya bak, buradaki tat almıyor, buradaki tat alıyor yani. Ne farkı var? Yani bir emir altında çalıştıkları çok aşikar değil mi? Yani bunun konuşması, bunun konuşamaması. Yani ben böyle alıştığım için yadırgayıcı geliyor. Bu nasıl konuşacak diye. Yani bir emre bakıyor bunlar. Buradan ses çıkıyor da buradan mı çıkmayacak? Buradan mı çıkmayacak? Buradan mı çıkmayacak yani? Çok basit şeyler yani. Allah'ın kudretini böyle tartıp kendimizi küçültmeyelim ya. Allah'ın kudreti. Değil mi? Hani insana şey geliyor, bunlar garip geliyor. Yani senin ağzınla konuşman garip değil. Şuradan bu kadar bilinçli seslerin çıkması garip değil. Yani bir et parçası konuşacak ve karşıdaki et parçasını etkileyecek. Çok garip yani. Bu garip değil de buranın konuşması mı garip yani? Komik olmayalım ya. Allah'ın kudretini haşa küçük görmek alçaklık olur yani. O ne dilerse ona sadece kün feyekün. Başka hiçbir şey yok ona yani. Tam izne tabi şefaat bu evrede olacaktır. Kendi katında hatırı geçen zevatın hayrına bazıları affedilecektir. Evet. Mahşeri anlatmak istedim. Diğer yerleri bugünlük geçiyorum. Başka zaman anlatacağım. Var mı problem? Şimdi. İşte bunu yaşayacağımıza inanmak için bize iman lazım. Yani yaptığımız okumalar, çalışmalar, dersler buna inandırıcılığı kendimizde arttırmak için. Çünkü çok bireysel bir kulluk ilişkisi var Allah'la aramızda. İhlaslı olan anlıyor. Diğer 7 düvel sana o kabirde, sekeratta mümkün değil. Kurtuluş veremeyecekler. Şimdi de kimsenin kimseye bu mahşer alanında hayrı olmayacağını ifade eden bazı ayet gruplarını okuyacağım. Önce Müminin suresinden okuyacağım. Surenin bir anlamı da yücelik, şereflik manasındadır. Burada İsrafil aleyhisselamın suru üfledikten sonraki hadiseler anlatılır. Biraz okumaya başlayayım. Anlayalım, şöyle bir olayın içine girelim çünkü yaşayacağız burayı. Müminun 99-100. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Dehşete bakar mısın? Şimdi biz burada cezayı anında göremediğimiz için reflekslerimiz de Allah'a kulluk olarak hızlı olmuyor. İnanmıyoruz ya, ileride gelecek, ne zaman gelirse. Şimdi şöyle emir niteliğinde kalk bana su ver desem, sen de kirpi gibi bir adam olsan vermezsin yani, hayırdır dersin. Ya bu ne yapabilir ki bana? Çünkü öyle bir tanıklık, şahitlik yok aramızda. Çeksem şurada bir buna sıktım, bir buna sıktım, bir buna sıktım, 3 kişiyi burada temizledim. Sonra kalk bana su ver desem, bunun ne yaptığı belli, hemen su vermeliyim dersin. Muaccel ceza ya, acele gelmiş ceza. Şimdi biz burada bu sahneleri yaşamayacağımız zannındayız. Bakın, içimizde böyle gafil bir yer var. Yani bu dersleri kendimize yapsak hayır olur. Böyle bir gafil yer var içimizde yani. Kim ölecek, kim yaşayacak, ne olacak? Ya bu hafta kaç tane cenaze oldu yine, değil mi yani? Annesi ölen, kardeşi ölen, gencecik yakını ölen. Çok yakın burası yani, biz yakıştırmıyoruz, o bizim gafletimizden. Ama dibimizde geziyor bu olaylar. Ve Allah muhafaza bunu biz yaşadığımız anda bir bakacaksın, kendimizi meşru dairedeyim diye kandırmışız ama dünyanın gafletinde sürüklemişiz. Yaşamayalım mı kardeşim, gezmeyelim mi kardeşim? Ya bunların hepsini yap bak. Gerçekten ben bir Müslümanda güzellik gördüğümde çok mutlu oluyorum. Ama esas vazifesini yapıyorsa.
bu Kur'an'ın bizden ne istediğini tam anlamışsa, ben bir Müslümanın elinde, dilinde, ayağında, yüzünde güzel bir şey gördüm, ben mutlu oluyorum. Çünkü gelecekte de Allah'ın dünya terakkisini Müslümanlara vereceğine inanıyorum ben. Ama esas vazifesinden gafil olup, ya arkadaş gelecek vakit bulamıyoruz hakikatlere deyip bir gün sonra bir bakıyorsun yurt dışında 10 günlük gezide. Ama sen çözmedin burada, yani buralar eksik kalıyor. Şimdi o yüzden bu cümleler bize bakıyor. Beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Yani olmamak lazım. Bu diğer olmamak lazım. Çünkü cevap çok ağır kella. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Allah diyor bak. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Şimdi Fahrettin Razi diyor ki, bir şeyler yapacaklarından dolayı böyle demiyorlar diyor. Dünyadan ayrılmanın üzüntüsünden dolayı böyle diyorlar diyor. Zaten belli başlı uyarılarla insan hareketlenecek olsa Allah Azze ve Celle o uyarıları bize vermiyor mu? Bazen maddi, bazen hastalık, bazen bir arkadaşın ikazıyla. Yani ayılabileceğin kadarını zaten dünya imtihan gününde Allah sana gönderiyor. Ve asıl olayımız şu. Bizim dünyada yaptıklarımız, çocukken patates baskısı yapardık ya, güzel şekillendirip sonra bütün kağıda basardık. Dünyada yaptığımız o patates baskısı gibi. Allah Azze ve Celle sana 60 yıl ya da 6 milyar yıl hayat verdiğinde ne yapacağını çok iyi biliyor. Ve sana bunu 60 yılda kendi gösteriyor. Yani haşa orası senin kandırabileceğin bir makam değil. Tilkilikten vazgeçmemiz lazım. Bir de burada sadece kafirler değil, bazı müminler de bunu söylüyor. Daha fazla bir şey yapmadıklarından dolayı çok dikkat etmemiz lazım. Öyle oluyor yani şimdi, değil mi? Hani dost meclisi. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Kimsenin anasının babasının yeri de değil burası yani. Zannediyoruz ki böyle bir fırsat açıldı bu dönemde. Ya biz de ahiret parası kazanır mıyız diye uğraşmaya çalışıyoruz, değil mi? Birilerine vesile olup. Şimdi yani burada bir ortak iş oluyor. Onun kabiliyeti var yapmıyor, onun imkanı var yapmıyor. Ben de diyorum ki sen bunu dünyada yapıyorsun, burada niye yapmıyorsun yani? Samimiyet problemi var çünkü. Ağır değil mi? Acı değil mi? Ama bunların kabirdeki ağırlığı, mahşerdeki ağırlığı bizim için çok daha problemli. Bunun yeri burası yani. Farkında olmamız lazım. Zaten Allah nasip eder gidersek cennette geçineceğin müminlerin ufak kusurlarını sil. Burada sev. Zaten orada seveceğiz. Hiç önemli değil. Niyetinde dessaslık, müfsitlik olmasın, problem değil. Baş göz üstüne. Müminun 101. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. Haydi bakalım. Bu dersi yapmamın sebebi bu ayet. Çünkü benim hayatıma yön veren ayetlerden birisi bu ayet. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. Yani ahirette bu biyolojik bağ kesilecek, aralarında nesep bağı kalkacak, birbirlerine soru sorabilecekler ne demek? Birbirlerinden mesuliyetleri de kalkacak artık diyor. Şimdi şu meseleyi benim anlatmam lazım. O zaman ahirete gittiğimizde annenin o anne ilişkisi olmayacak mı? Çocuğun çocuk ilişkisi. Burada onu demiyor yani. Sen orada bileceksin. Annemdi, babamdı, o yakınlığınız olacak. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Sizin asıl ilişkiniz aile ilişkisi değil, asıl ilişkiniz Allah'a kulluk ilişkisi. Aslımız bu bizim. Şimdi iki kelime var. Birisi arızi, sonradan olmak demek. Biri de cevheri, özünde olan demek. Arızi, sonradan olan, cevheri, özünde olan. Benim annem babamla olan ilişkim cevheri mi yani, özünden mi öyle? Öyle değil yani. Ben ruhlar alemi yaratıldığında işte Ali ve Ayşe'den Mahmut dünyaya geldi, ruhlar alemi. Ya böyle mi oldu? Dünyada kanun tedricilik, yani aşamalılık kanunu olduğundan dolayı insanlar birbirleriyle sıra sıra gönderilmesi gerektiğinden sen anne ve babanın ufağı olarak gönderildin ama aslına, cevheri yapına döndüğünde aynı yaşa dönüyorsun yine. Demek ki bizim aile nesep ilişkilerimiz cevheri, öz olan, asıl olan ilişki değil, arızi olan bir ilişki. Burada da ondan bahsediyor. Yani o mahşerde öyle dehşetli bir olay yaşanacak ki anne, abi, baba, hala, çocuk. Yani bu ilişkilerin arızi olduğunu anlayacaksın ve tamamen bu ilişki biçimleri kopacak diyor. Tekrar edeyim, yani sen ahirette annem, ablam, hanım demeyecek misin? Hayır demez olur musun? Hatta hanımla birlikte cennete gitseniz orada da devam edecek ilişki biçiminiz, doğru mu? Ama arızi seviyesi çok düşük. Bu ayet neyi anlatmak istiyor? Bu nesep bağları kopacak. Aslına dönecek. Aslında bir bakacaksın ki hikayenin ve senaryonun tamamında asıl Allah Azze ve Celle seni kul olarak yaratmış. Yani seni birinin kocası, karısı, çocuğu, annesi olarak yaratması bunun milyonda biri hükmünde. Anladın mı olayı? Senin öz sorumluluğun, asıl sorumluluğun, birinci sorumluluğun, birinci sorumluluğun anne de değil, baba da değil, çocuk da değil, kulluk. Bu bunu anlatıyor işte. Arızi olduğunu gösteriyor. Dünya hayatındaki ilişki biçimi arızi. O yüzden Allah Azze ve Celle o gün o nesep bağını kaldırıyor.
Aslında bunun örnekleri var bizde. Hayvan ilişkilerinde var. Yani hayvanın çocuğu biraz büyüyünce ya sürüden ayırır ya orada öldürür çocuğunu. Doğru mu? Değil mi yani? Hayvanlarda aslında söylediğimiz ilişki biçimin örneklerini görüyoruz. Çocukken civcivi için aslana saldırıyor. Biraz daha büyüyor civcivi. Şöyle bir miktar tavuk oluyor. Kafasına vurup yeme alıyor. Ne oldu, az önce canını veriyordun? Demek ki o ilişki biçimlerini Allah Azze ve Celle nasıl kaldırdığını kainattan örneklerle de bize gösteriyor yani. Anlatabildim mi burada demek istediğimi? O yüzden bu mahşer alanında nesep bağları kalkıyor. Çok dehşetli bir sahne. Anne yok, baba yok, çocuk yok. Ya bunlar umrunda değil yani. Öyle bir hesabın içine giriyorsun ve şunu anlıyorsun. Benim öz sorumluluğum Allah Azze ve Celle'ymiş. Burası çok önemli mesele. Müşkilül Kur'an diye geçen bir mesele var Kur'an ilminde. Başka ayette de birbirlerini tanırlar, görüşürler diyor. Bunda da tanımazlar diyor. Bunlar zıt ve çelişki gibi değil mi? Hayır, haşa. Bunlar bize öyle geliyor. Bu tür çelişki gibi gözüken meselelere müşkilül Kur'an demişler. Birbirlerinden sormadıkları, nesebi bağların koptuğu, birbirlerini hatırlamadıkları dönem telaşın zirve yaptığı hesap dönemi. Birbirlerini sorduklarını söylediği dönem ise hesabın, kitabın bitip her şeyin belli olduğu dönem. Anladınız mı demek istediğimi? Ama yine arızi ilişki biçimi. Yani düşünsene, senin ahirette babanla yaşın aynı olacak. Ya bunda neyi gösteriyor sana? Aslın zaten kulluk olarak sen öyle yaratıldın. Dünyaya tedricilik kanunu gereği gönderilirken sıralı biçimde geldiğin için sen onların ufağı oldun, çocuğu oldun, torunu oldun. Daha sonra film başa sarılıp aslına döndüğünde anne aynı yaş, baba aynı yaş. Bir bakıyorsun belli standartlar. Doğru mu? Yani babayla aynı yaş olmak ne demek? 10 göbek ötedeki dedenle aynı yaş olmak, ilk yaratılış anındaki müsaviliği, eşitliği bahsediyor. Ve sizin öz sorumluluğunuzun anne, baba, hala, dayı değil, kulluk bazında olduğunu vurguluyor. Ya inanılmaz meseleler ya. Devam edeyim mi ayetleri okumaya? 102. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, hangi sahneyi anlattı? Mahşeri anlatıyor bak. Tartı diyor. İşte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. 103. Tartıları hafif gelenler ise kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. 104. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Bunu İbn Mesud'a soruyorlar bu ayeti. İbn Mesud diyor ki sen hiç ateşte tütsülenmiş bir kelle görmedin mi? İnsanlar bu duruma düşecek diyor. Ateşte tütsülenmiş kelle. Yani bazen lezzet için yediğimiz ve belki masada güldüğümüz olayda çok ibretli mesele var yani. Sahne dehşetli mi? Me'ariç'e geçiyorum. 3 bölümüm kaldı Me'ariç'le birlikte. Me'ariç'e geçiyorum. Nasıl gidiyoruz? Ana konu anlaşılıyor mu? Az önce Müminun suresinde nesebi bağların kopuşunu anlattı. Şimdi Me'ariç suresinde de fidye meselesini anlatacak. Bu sure Me'ariç, Miraç, Uruç, yükseliş aynı anlamlar değil mi? O kökten geliyor zaten. Mekke'de iniyor bu sure. Anlamı yükseliş yolları demektir. Miraç'a baksanız aynı kök değil mi? Uruç'tan geliyor. Surede işlenen konu kıyamet şuurudur ve mahşer resmedilir. Gene neredeyiz? Gene mahşerdeyiz. Mekke'de müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafını sarıyor. Nadir bin Haris, Ebu Cehil etrafını sarıyorlar. Alay etmeye başlıyorlar haşa ve kella. Rabbim bize ceza versin de görelim. Yani böyle alayları var. Hani o anlığı bekliyor ya bizim nefsimiz gibi. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeden birileri olduğundan ya da müstakbel sahabeler olduğundan orada Allah'ta bela duası etmiyor. Yoksa onların dalga geçmeleri de pay olarak verilebilir ama etmiyor. Kıyamıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradakilere. Onlar da buradan kuvvet alıp alay etmeye devam ediyorlar ve kıyameti inkar ediyorlar. Onun üstüne bu sure nazil oluyor. Me'ariç. Asıl olayımız Me'ariç 11, 12, 13, 14. Ama 8'den okumaya başlayacağım. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Kıyamet resmediliyor. Dost dostunun halini sormaz olur. Gene farkında mısınız bağlar gittiğine? Geldik Me'ariç 11, 12, 13, 14. Neydi anahtar kelime? Fidye. Birbirlerine gösterilirler. Fakat herkes kendi derdindedir. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtuluş için, bakın günahkar dedi yani ifadede mücrim diye geçiyor. Kafir diye geçmiyor, müşrik diye geçmiyor. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtuluş için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Ayete bak. Ayette diyor ki benim yerimde bunlar cehenneme gitsin de sadece ben kurtulayım diyor. İnanılmaz mesele yani. Hepsini sırayla fidye veriyor ve fidye vermeye nereden başladı hatırlıyor musunuz? Oğlundan, en yakınından. Yani en kıymetlisinden mi başladı? Ama normalde filmlerde biz biliriz fidye sahnesi böyle olmaz. Geldi birisi birisini rehin aldı, malına çökmek istiyor.
Adam önce kandırabileceği şeyleri dener. Ya şurada dandik bir tarlam vardı. Ya onu sana fidye vereyim. Olmaz. Evimi fidye vereyim. Olmaz. Ya dur kasamda altınlarım vardı onu fidye vereyim. O da yetmez. Bankayı fidye. İşte sonra ne olur? Fidye seviyesi yaklaşır. Ama burada en yakından vermeye başlamış. Bunu İmam Maturidi'ye soruyorlar. Diyorlar ki fidye uzaktan verilir. Neden niye yakından vermeye başladı? Azap öyle dehşet ve şiddetliydi ki bir an önce kurtulmak istedi diyor. Bakın bir anne çocuğunu kurtarmak için merminin önüne atlar. Doğru mu? Bak dünya ilişkisindeki öncelik için insan kendi canını sevdikleri uğruna bozuk para gibi harcar mı? Harcar. Yani ben inanıyorum şu salonda herkes bir yakını için annesi, arkadaşı, babası, çocuğu şöyle bozuk para gibi harcar. Mesela Hüsrev birisi senin yanına gelse, silahı da çıkarsa dese ki seni mi öldüreyim çocuğunu mu? Güler insan. Ya dalga geçme sık kafama git der değil mi? İnsan güler yani böyle bir tercih karşısında dünyada güler ama ahirette çocuğumu yak beni kurtar diyeceksin. Çok enteresan bir mesele. Bir anne çocuğunu kurtarmak için merminin önüne atlar ama onunla kabre girmez. Konu kabir oldu mu ahiret oldu mu bitti. Baba onu mizanda kendi nefsine tercih etmez. Der ki bunları ya Rab fidye olarak vereyim bunları cehenneme at sen beni cehennemden kurtar der. Çocuğun için dünyada sonuna kadar gidersin. Ama konu ahiret olursa çocuğumu yak ama beni kurtar diyeceksin. Bakın burada tekrar aynı meseleyi anlatıyor. Dünyada kimi insanlar için birinci mesele kendisi olmayabilir doğru mu? Çok vardır öyle ailesi için kendini yıpratmış, ahiretini yıpratmış, sevdikleri için ahiretini almış, bozuk para gibi harcamış. İşte bunun yapılmaması gerektiğini anlatıyor. Çünkü ahirette senin asıl birinci öz sorumluluğun sensin ve kulluk. Burada anlaman gereken önce sen ve Allah arasında bir mesuliyet bağının olduğu. Hayat, iman, sorumluluk. Bak bunlar tek kişilik meseleler. Bu öz sorumluluktan sonra çevreyle ilişki başlıyor. Ayetin bir küçümsediği diğer mesele de tanıdığın, eşin, dostun, memleketliğin, tanıdık üst rütbeli birisi. Bunların hepsinin koftiden olduğunu anlatıyor ayet. Çok aşağılıyor bunları. Yani o gün en yakınını fidye olarak veriyorsun. Ya senin çok güzel bir tanıdığın vardı da çok büyük bir yerdeydi. Ya bunların ne faydası olabilir sana orada? Bunların kof olduğunu anlatan bir ayet bu aynı zamanda. Ayete devam ediyorum. 15-16. Fakat ne mümkün bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan derileri kavurup soyan bir ateştir. 17-18. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Mal toplayıp üstüne oturanı. Çağıran neresi? Cehennemin ateşi. Ayette resmedilen bu ateşin şiddetini bilmesine rağmen en sevdiklerini fidye olarak verenlerse Ya Rab cesedimi öyle büyüt ki cehennemde senin ümmetine yer kalmasın. Kadir şinaslığını gösterebilen Hazreti Ebubekir'i koyacak yeri gelin tahmin edin gelin. Anne babanın evladını ateşe attığı böyle bir sahnede Allah Azze ve Celle'yi razı edebilmek için kendinden vazgeçen, alevlerle yüzleşmeye razı gelen Hazreti Ebubekir'i nereye koyacaksın? Oradaki Hazreti Ebubekir ilişkisini anlayamıyoruz değil mi? Bakın bizim şu an yapmaya çalıştığımız davet, hizmet, tebliğ bu metodolojinin aslı şurası. Yaşlı bir baba evinde 10 tane evladı var. Bu evlatlar birbirine girmiş, eve gelmiyorlar, 10 yıl, 20 yıl birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar. 5-10 tanesine 30 yıl, 40 yıl geçmiş yüzünü görmüyor. Bir bayram elini öpmeye gelmemiş, küsmüş herkes birbiriyle. Şimdi o anne baba nasıl çocuklarına? Yanıyor ya. Telefonda alo deyip can dese canını bozuk para gibi harcar o anne baba öyle mi? Yanıyor, ölüyor çocuklar hiç. Şimdi aradan biri çıksa, bu anne babadan uzaklaşan haylaz çocukları terbiye etse, onlara hakikati anlatsa ve gelip yeniden barıştırıp anne babasının elini öptürse. O anne baba sevdiği çocuklarıyla onu barıştırana ne der biliyor musun? Söyle kaç canımı vereyim sana der. Söyle ne istiyorsun benden? Ölene kadar sen ne istiyorsan o olsun der. Şimdi Allah Azze ve Celle kullarına çok düşkün. Ama biz kullar haylazlık edip onun bize düşkünlüğü ve muhabbeti karşısında uzaklaşıp kaçıyoruz. İşte sizlerin yapmaya çalıştığı meslek insanlara tebliğ edip ya azizim lütfen Rabbine doğru yanaşır mısın deyip o ilişki biçimini yeniden kurma mesleği. Bu o kadar kıymetli bir meslek ki bununla ölçüşebilecek sevaplar çok azdır. Birinin hidayetine yani tekrar o ilişkiyi ve barıştırmayı sağlama ilişkisiyle yetişebilecek bir sevap biçimi yok. Şimdi Hazreti Ebubekir'in buradaki derdi Allah Azze ve Celle'nin kullarına düşkünlüğünü biliyor. Esmaları ve isimleri gereği cehennemde olması gerekiyor. Bak en aykırı adama git de ki bu ülkedeki hapishaneleri kaldıralım mı de. Ne der? Hayır der. Sen onu kaldırdığında kimsenin gözünde korku olmaz. Gece evinde rahat uyuyamazsın doğru mu? Demek ki güzelliklerin olması nasıl iktiza ediyorsa hapishanenin olması da iktiza ediyor. Allah Azze ve Celle'nin isimleri gereği cennet olması nasıl iktiza ediyorsa
Cehennemin olması da iktiza ediyor. Bizim asıl olayımız Allah bizi cehenneme atmak istediği değil ama onun da olması iktiza ediyor. Şimdi biz yıllarca öğretmenlik yaptık. Ben isterim bütün talebelerim en güzel yerleri kazansın ama hepsi olmuyor imtihan gereği. İmtihanın adı elemek demek. Burada da şimdi Allah Azze ve Celle o kullarının muhabbetinden ve kullarına olan inanılmaz ilgisinden dolayı cennete liyakatlı hale gelmesini istiyor ve Hazreti Ebubekir de bunu sağlayan yeryüzündeki en büyük isimlerden biri hükmünde. Yani Allah'ı razı etmek için bu pozisyona giren birisi. Anladın mı? Filmlerde olmuyor mu? Sevdiğini razı etmek için ateşe atlıyor mu, atlamıyor mu? Öyle olmuyor mu? Giriyor mesela ateşe, sevdiğini razı etmek için ateşin içindeki onun sevdiğini kurtarıyor, kendisi alevlerde yanıyor. Olmuyor mu yani? İnsanın fıtratında böyle kadir şinas bir yer var yani. Hazreti Ebubekir'in yansıttığı olay bu. Zaten asıl mesele burası. Bir Müslüman yaptığı bütün tavırları Allah'ı razı etmek için yapar. Hazreti Ebubekir de bu yüzden yapıyor. Çok yüksek bir kadir şinas. Bugün bir Müslüman dışarıda ihtiyacı olan bir arkadaşa sadaka verse, Allah'ım ben seni razı etmek için bu arkadaşıma yardım ediyorum demesi lazım. Ama bizde öyle değil. Biz empati yapıp şunu al da Allah beni bu duruma düşürmesin diye yapıyoruz. Öyleyiz yani, öyleyiz, maalesef öyleyiz. Abese, kaçış. Şimdi mahşerdeki kaçış sahnesi var. Herkes sevdiğinden, tanıdığından, bildiğinden, en yakınından, ailesinden kaçacak. Neden kaçıyor? Yan yana gelirsek onunla alakalı da bir suç dosyası açılmasın diye kaçıyor. Konu yine o değil yani, anladınız mı? Yani aramızdaki ilişkiden bir suç dosyası daha çıkacak. Ben ona da anlattım mı, o bana anlattı mı, birlikte mi günaha girdik? Bunlardan suç dosyası bir de onunla patlamayayım diye bir kaçış yaşanıyor. İnanılmaz bir hadise. Ama kaçış boş. Abese 33. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde. 34, 35, 36. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, ya annenden kaçtığın bir sahne düşünebiliyor musun? Babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Abese 37. O gün onlardan her birisinin işi başından aşkındır. İnanılmaz bir olay. Bu da mahşerdeki kaçış sahnesi. Nesebi bağların çok arizi olduğu kafanızda oturdu mu? Bunlar dünyada imtihan gereği çok ciddi manada bizde yoğun. Bizim asıl öz sorumluluğumuz kulluk üstüne kurulu. Zaten bunu anlamanın adı imtihan. Ama adamın çok yakınından birisi dünyevi işler, şirketler kötü gitmesin diye sen İslami bütün ilişkilerden uzak kalacaksın. Ne namazı önemli, ne girdiği günahlar önemli. Öyle ses çıkarmıyorlar. Maalesef keşke bir iki tane böyle tanıdım diyebilseydim. Çok tanıdım. Kalabalık aileler düzeni kurmuşlar. Çocuk yıllarca girmediği günahta kalmamış. Söylemek istemiyorum da söyleyeyim yani. Cinayet hükmünde çocuk aldırması ne bilmem ne hiçbir şey kalmamış. Bir kişi ağzını açmamış. Namaza başladığı anda, ahiretini düşünmeye başladığı anda 7 düvel toplanıyor. Bunların hiçbirisine ihtiyacın yok diyor. Çocuk da böyle bir hesap yapıyor. Acaba ahiret mi diyor. Yok diyor, benim arabamı, mamamı bunlar veriyor diyor. Ya aile izin vermiyor, ben ailenin yanına devam edeyim diyor yani. Ahiretini bir çırpıda dünya menfaatleri için silip atıyor. İşte o gün onların sana hiçbir menfaati ve faydası olmayacak. Efendimiz Aleyhisselam döneminde çok yaşanıyor değil mi? Musab bin Ümeyr annesine tekliflerde bulunuyor. Sad bin Ebu Vakkas annesine tekliflerde bulunuyor. Zübeyir bin Avvam'a 16 yıl hamilelik eden amcasına tekliflerde bulunuyor. Ebu Cehil'in kardeşi Ayyaş bin Ebi Rebiya. Ebu Cehil ne tekliflerde bulunuyor arkadan? Hazreti Ömer ne mektuplar yazıyor? Gitme Ayyaş, yapma Ayyaş diye. Bunlar yaşandı. Bunlar gerçek yani. Bunun gibi daha neler neler. Ne hikayeler ne hikayeler. Süheyl bin Amr Ebu Cendel'i Hudeybiye'de almak için ne teklifler yapıyor? Ne teklifler yapıyor? Bunlar yaşanmış, şimdi yaşanıyor. Modern cahiliyedeyiz. İki tırımız fazla yürüsün diye yakar gider adamın ahiretini. Adam da diyemiyor ki yani gideyim kapı çalayım helalimden kazanayım. O da diyemiyor. Ya diyor aman şimdi kim rahatını bozacak? Rahatını mı bozmak? Ahiret var. Ya bu 60 yıl hiçbir şey bunların yanında ya. Az önce anlattığım rakamları anladınız mı? Sadece vakfedeki beklemeye 50 bin yılı yazmışlar ya. Bu rivayette geçiyor yani. Vakfedeki beklemeye 50 bin yıl yazmışlar ya vakfede. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki iki sur arası 40'tır. 40 ne ama? Onu da meçhul bırakmışlar. 40 bin yıl mı? 40 asır mı? Bilmiyoruz ki yani. Ama çok olduğu malum yani. Yoksa böyle bir ifade kullanılmaz. O gün yani mahşer günü konuştuğumuz olay mahşer üstüne değil mi? Hiçbir nesebi bağın kimseye fayda vermediğini başka meselelerle de anlayalım. Buhari'de geçen bir hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize İbrahim ve putperest babasını görür gibi anlatır. Olay Hazreti İbrahim ve putperest babası Azer, değil mi? Bazı rivayetlerde amcası diye de geçiyor. Rabbim sen insanların tekrar dirildikleri günde beni rezil etmeyeceğini vaat etmiştin. Kim diyor bunu? Hazreti İbrahim diyor. Cümleyi anladınız mı? Beni rezil etmeyeceğini vaat etmiştin. Çok dehşetli bir gün yani. Gerçekten Allah bizi muhafaza buyursun inşallah. Bu dersleri, bu hakikatleri kalbimize nakşedip şefaatçi eylesin inşallah bize. Yani böyle insanı çılgına çevirip gerçekten biraz anlasak Mecnun'a bağlarız. Gerçekten. Hazreti İbrahim'in cümlesine bakar mısın yani?
Şimdi benim için babamın bu durumunu görmekten daha çok utandırıcı bir rezillik olabilir mi diyecek. Hazreti İbrahim diyor. Allah da ya İbrahim ben cennetime kafirleri haram kıldım buyuracak. Sonra da babasının ayaklarından yakalanarak cehenneme yuvarlandığını görecek. Özel bir sahne yani. Nesep kurtarıyor mu? Peygamber yakını olmak kurtuluş sebebi değil. Peki hakkını veremedikten sonra seyit olmak? Peki layık olamadıktan sonra ehl-i beyt olmak? Namaz yok, namaz adamda. Çok yanlış işler yapıyor. Ya cümleyi açar açmaz ağzını, ya bizim de kökümüz seyit. Ya senin yaptıkların senin neyini kurtaracak? Azizim, neyini kurtaracak senin? Hiç mi çalışmıyor yani? Buhari'de geçen hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğin ilk günleri yakınlarını uyarır. Şöyle uyarır. Ey Resulullah'ın halası Safiye. Hazreti Hamza şehit olduğunda kim koşarak ağlıyor? Bırakın beni göreceğim diye. Hatırlıyor musunuz? Çünkü Hazreti Hamza'yı müsle yaparak çok üzücü bir hale getirmişler. Kim koşuyor yanına? Safiye. Ne kadar kıymetli biri? Tarifsiz. Ona diyor. Bu kadar tarifsiz birine söylenen cümleye bakın. Bil ki Allah'a karşı benim sana hiçbir faydam olmayacaktır. Efendimiz Aleyhisselam halasına söylüyor. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. Aleyhisselatü Vesselam. Malımdan neyi istersen benden iste. İstediğini vereyim. Ama unutma ki Allah'a karşı benim sana hiçbir faydam olmayacaktır. Hazreti Fatma'ya söylüyor bu. Gözünün bebeği, neslinin devamı. Ali Aba denilen o babasının altına aldığı canı kızı yani. Savaşlardan sonra evine uğramadan önce ziyaret ettiği. Yüreğinin ciğerinin yarısı kızına söylüyor bunu. Zuhruf 67. O gün kıyamet günü dostlar birbirine düşman kesilir. Hakkın hatırı niye Ali anladın mı? Şimdi burada adam yanlış yapan bir dostunu çok uygun zeminler oluşturup uyarmak zorunda ama uyarmak zorunda. Yedirirsin, içirirsin, bir parfüm hediye alırsın, bir gömlek hediye alırsın. Sonra dersin ki ya azizim ya bırak şu tembelliği mecbur diyeceksin. Adam diyor ki ben onu diyeceğim o da yarın bana söyleyecek diye hiç o toplara girmiyor. O toplara girmediğin o adamdan ahirette hesap sorup kaçacak yer arayacaksın. Ne dehşetli değil mi? O gün dostlar birbirine düşman kesilir ancak takva sahipleri hariç. Müttakiler. Müttaki olanın özelliğini de anlatmış işte. Hakkın hatırını diğer bütün hatırlardan üstün tutan kişi. Son konum Saffat suresi. Neredeyse beni de yakacaktı. Arkadaş diyebilirsiniz. Bu tablo cennetten bir tablo. Cennetteki bir kişi bir vesileyle birisiyle arkadaşlık ediyor dünyada. O arkadaşlık ettiği kişiyi de cennete girdikten sonra soruyor. Ya bizim bir arkadaş vardı nerede o? Göremedim falan. Bir bakıyorlar cehennemin dibinde. Onu anlatan ayetler. Okumaya başlayayım mı? Saffat 50'den başlıyorum. 57'ye kadar okuyacağım. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. Cennete girmiş kişi, orada da cennette başka bir arkadaş varmış. Onunla ne yapıyorlar? Karşılıklı sorular. İçlerinden biri şöyle der. Benim bir arkadaşım vardı. Hangi hatırasını anlatacak şimdi? Dünya. Derdi ki sen de onaylıyor musun gerçekten? Bir de bu dünyadaki arkadaşı bunu ahirete inandığı için kınıyormuş. O tuz buz olan kemikler yeniden diriltilecekmiş. Bu dünya kapanıp yeni bir ahiret hayatı açılacakmış. Ya inanıyor musun bunlara? Sığ kafalı mısın? Bak bunlar bizim çok beyaz yakalı arkadaşlar da var. Onların hep anlatıyorlar yani. Filanca geldi böyle filan. Bak işin en üzücü yanı ne biliyor musun? Bak kim olursan ol. Gerçekten dünyanın anahtarı elinde olsun. Ya Allah Azze ve Celle'nin kudreti yanında karınca hükmüne geçiyorsun. Burası çok çok üzücü bir mesele. O Allah'a böyle alaycı yapılmaz yani yapılmaz. Çok komik mesele. Diyorsun pıhtı attı deyip gidiyorsun. Gık diyorsun boğazıma bir şey. Ya bu kadar ucuz, bu kadar basit. Öyle değil mi? Ya benim bir arkadaşımın, gençte bir oğlandı burada. Bir gün mesaj attılar. Ne olur dua et. Bağırsağı düğümlenmiş. İkinci gün mesaj attılar vefat etmiş. Ben diyorum ki hala hiç öyle bir ölüm yok ya kafamda. Bağırsak düğümlenmek ne demek? Bir de böyle babayiğit bir çocuktu yani. Ya bağırsak düğümlenmekte 1,5 günde nasıl biri ölebilir? Ya bu kadar mı ucuzsun ya? Bir yere girdi mi geçerdi sözü. Öyle bir çocuktu yani. Bağırsak düğümlemeden ölür mü? Yani Allah'a, ahiret gününe, onun kudret dairesinde dönen her şeye küçük bakmak kadar küçük bir şey gerçekten yok. Çok komik. Derdi ki sen onaylıyor musun gerçekten? Dünyadaki arkadaşı. Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz. Öyle mi? Dalga geçiyor değil mi burada? Böyle bir şeye mi inanıyorsun ya? Ve ekler. Şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Demek ehli cennet istediği zaman istediği sahneler perde olarak açılacak ona. Onu anlıyoruz, doğru mu? Önce diyor ki buralardan bakar mısınız diyor. Sonra bir dönüp bakıyor, cehennemde görüyor. Allah'a yemin ederim ki der, neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım diyor. Allah Allah, ayete bak. Kullarımın arasına gir, haydi cennetime de gir.
Kimlerle geziyorsun? Hikayenin sonu onu anlatıyor. Çünkü insiba diye, boyamak diye bir şey var. Yine öyle çok sinirlendiğim bir arkadaş var. Sürekli aynı yalanları söylüyor. Kalbim sizinle, böbreğim sizinle, dalağım sizinle. Sen neredesin? Ya gitmiyorum ama işte onlarla şöyle mekanlarda oturuyorum. Hani ben öyle yapmıyorum ama anlıyorsunuz değil mi? Onlar gibi yapmıyorum ama onlarla öyle mekanlardayım. Onların seni alt etmeyeceğinin ne tür garantisini alıyorsun sen yani? Nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Ben duyuyorum da benziyorsun yani, boyanıyorsun, anladın mı? Burada hepiniz kırmızı bir boyaya daldırılıp çıkarılsanız, günlük kaç saat birlikteyiz? Benim kırmızı boyayı üstüme değdirmeme ihtimalim mümkün mü? Buna insiba deniyor yani. Kimlerle geziyorsan onlarla haşrolacaksın yani. Böyle bir gerçek var. Ama asıl gerçeğe dönecek olursak, bu dünyada güvendiğimiz yakınlık veyahut nesebi bağlar. Hiç kıymeti yok. Hiç. Ölmeden önce önünüz meseleleri bu demek yani. Mutu kable en temutu. Bu tür vahim durumları o mahşer alanına gelmeden önce anlasak iyi olur değil. Bak bu yanlış bir cümle. Anlamak zorunda. Bu ayetler haşa ve kella canım sıkılınca açayım diye şiir diye mi indi bunlar haşa ve kella? Sıkılınca perşembe geceleri oku diye mi indi? Böyle bir şey olabilir mi yani? Ben anlamak zorundayım burada. Allah Azze ve Celle'nin muradı sübhanesi nedir? Benden ne istiyor? Yani neyle yüzleşeceğim ya? Ben bunu anlamak zorundayım yani. Orada öyle yani. Gemisini kurtaran kaptan. Çok sıkıntılı. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.